Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Değerli saç sever takipçilerim, sizin için bugün harika bir video hazırladım. Bu muhteşem güzel doğanın en güzel bitkilerinden biri sığır dili, çoban çedenesi, ballık, güriz, goriz, mijmijok, mavi çiçek gibi birçok ismi olan, böyle her yerde çıkan, taşların arasından bile çıkmış, bakın parklarda, tarla kenarlarında her yerde çıkar muhteşem güzel bir bitki. Ne yazık ki bunun da soyu tükenmek üzere. Özellikle bilinçsizce yapılan kimyasal ot ilaçları ile nesli tükenmeye doğru gidiyor. Lütfen ot ilacı yapmayın. Sığır dili bitkisinin faydalarını inanın bana kimse bilmiyor. Şifası gerçekten muhteşem. Özellikle böyle aşırı saç dökülme sorununuz varsa, saçlarınız akar tarzda dökülüyorsa, elinizi her attığınızda avuç avuç geliyorsa, ilk uygulamada bile saç dökülmesini şıp diye kesiyor. Sığır dili bitkisini ben çok seviyorum. Biraz kendim için toplayıp kurutacağım. Biraz da yine topladıklarımdan bütün olarak dondurucuya atacağım. Bir kısmını da kaynatıp plastik pet şişelerde suyunu dondurucuda saklayacağım. Kışın inşallah bunlarla yine çok güzel saçlarımı boyayabileceğim. Ben bugün 2-3 boyama olacak kadar topladım. Bakın bu kadar topladım. Toprak üzerindeki bu yapraklarından, gövdesinden ve mavi çiçeklerinden mavi renkli boya elde etmek için boya sanayinde kullanılıyor. Üzeri çok dikenli. Mutlaka bir eldiven takın. Şu üstündeki yapraklarında dikenimsi tüyler var ve insanın eline batıyor. Sığır dili bitkisinin toprak altındaki köklerinden kırmızı renkli boya elde ediliyor. Eğer saçınızı kırmızı tonlarında şarap kırmızısı boyamak istiyorsanız köklerini kaynatarak kına ile karıştırıp boyayabilirsiniz. Topladığım sığır dili bitkisini hemen şöyle hızlıca bir sudan geçirdim ve doğal saç boyama tencereme koydum. Üzerine de su ekleyip yaklaşık 1-1,5 saat kadar kaynatacağım. Tencereyi yarım kapak yapıyorum renklerin uçmaması için. Tam kapatırsak da taşabilir. O yüzden yarım kapak yapıyorum ben. Eğer saç renginizin değişmesini istemiyorsanız ve saç dökülme sorunu yaşıyorsanız, o zaman bu sığır dili bitkisini yine güzelce kaynatın. Kaynattığınız suyu ile saçlarınıza maske yapıp yaklaşık 1,5-2 saat kadar bekletip durulayın. Erkek kardeşlerim de sığır dili bitkisinin suyunu saçlarına sürerek bir poşet geçirsinler üstüne. Sonra bir üzerine şapka takıp 1,5-2 saat bekletip saçlarını ılık suyla şampuansız yıkasınlar. Saç dökülme sorununuza çok güzel bir çözüm olacaktır. Ama sarı saçlar için uygun değil, çünkü saç rengini değiştirir. Sarı saçlılar denemesinler. Bir buçuk 2 saat kadar kaynattığım sığır dili bitkimi soğuttum güzelce. Şimdi hemen kınayla karıştırmak istiyorum. Yaklaşık 150 gram normal kına, doğal kına kullanıyorum. Sığır dili bitkisi akan tarzda aşırı saç dökülme sorununa bile çok güzel çözüm oluyor. Özellikle saçlı derideki egzamaya da çok iyi geliyor. Kınanın üzerine azar azar sığır dili bitkisinin suyunu ekleyerek karıştırıyorum. Kınamın rengi haki yeşili, toprak rengine yakın, ama böyle videolarda nedense çok yeşil ve parlak çıkıyor. Yeşil ve parlak değil aslında. Sığır dili bitkisi suyunu azar azar ekleyerek kınamı saça sürülebilecek boya kıvamına gelinceye kadar karıştıracağım. Suyu hep azar azar ekleyelim. Eğer suyunu fazla eklerseniz cıvık olursa biraz daha kına ekleyebilirsiniz.
Sığırdili bitkisinin suyu artarsa bir pet şişeye koyup dondurucuya atarak saklayabilirim. Sığırdili bitkisinin haşladığım yapraklarını ezerek ayaklarıma sürebilirim. Çünkü ayaklardaki çatlaklara, mantara, ayak kaşıntısına, egzamaya da çok iyi geliyor. Şöyle kınayı homojen kıvama gelinceye kadar karıştırıp birkaç saat dinlendirdikten sonra saçlarıma uyguluyorum. Benim saça kına sürme videom var. Onu önce izleyin. Siz de oradaki gibi uygulayın. Böylece diplerle uçlar arasında renk farkı olmaz. Kınamın üzerini kapattım. Birkaç saat dinlendireceğim. Böylece renkler birbirine daha iyi geçecek. Artan sığırdili bitkisi suyunu süzüyorum. Bu suyu dondurucuda saklayacağım. Aylarca bozulmaz. Daha sonraki doğal saç boyamalarda bu suyu kullanacağım. Şimdi size boya öncesi saçlarımı göstermek istiyorum. Bakın böyle çok hoş bir kahverengi tonu elde ettim. Bunun videosunu henüz yayınlayamadım. Hazırlıyorum. Bunu ceviz kabuğu suyu ve tarçın suyu ile elde ettim. En yakında videosu sizlerle olacak. Dinlenen kınam, bakın böyle çok güzel oldu. Homojenize ve çok güzel karışmış. Bunu saçlarıma saça kına sürme videomdaki gibi dipten uca uygulayıp 4-6 saat arası bekletmek yeterli oluyor. Ben bu sefer 5 saat beklettim ve sadece saç kremi sürerek yıkadım. Şampuan kullanmıyorum biliyorsunuz ilk boyamalarda. Ve şöyle muhteşem bir renk oldu. Güneşte saçlarım böyle görünüyor. Gölgede kahve tonlarında görünüyor. Bu sığırdili bitkisi ile çok güzel kızıl kahve tonları elde edebiliriz. Bitkiyi kullanmamıza miktarına bağlı olarak kızıl kahve ve kahverengi tonlarında doğal saç boyamayı çok rahatlıkla yapabiliriz. Gölgede de aynı saçım bu şekilde görünüyor bakın. Oldukça parlak, canlı, saç tellerim çelik gibi kalınlaştı ve saç dökülme sorunu zaten çok şükür yaşamıyorum. Eğer sizler de saç dökülme sorunu yaşıyorsanız ve saçlarınız aşırı yıpranmışsa doğal saç boyamaya bir an önce başlayın. Benimle birlikte doğal saç boyama yapan değerli takipçilerim, hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sizleri çok merak ediyorum, lütfen bana arada yazın. İç mekanda da saçlarım bu şekilde görünüyor. Bakın yaklaştırdığımda daha kahve tonunu seçebiliyoruz. Biraz kameranın ışık etkisi de var. Gerçek renkleri tam yansıtamıyorum size. Aslında daha güzel, daha hoş bir renk elde ettiğimi söyleyebilirim. Sığırdili bitkisiyle haftada bir saçlarımı boyamaya devam edeceğim ve sizinle de videolarını paylaşacağım. Bu sığırdili bitkisi ile ilk boyamam. Normalde ben 4-5 boyama sonra sonucu sizlerle paylaşıyorum. Bugün ilk boyamadan sonra hemen paylaşmak istedim. Çünkü sığırdili bitkisinin zamanı geçiyor. Sığırdili bitkisi Mayıs-Haziran ayı gibi çiçek açıyor ve ondan sonra kurumaya doğru gidiyor. Sizler de bir an önce toplayın bu güzel bitkiyi bedavaya, hiç para harcamadan, sadece biraz kına alarak bu güzel bitkiyle saçlarınızı boyayın ve birçok saç sorunundan kurtulun. Onun için size hemen ilk boyama ile bu videoyu yayınladım. Kusuruma bakmayın lütfen. Saçlarınızı boyadıktan sonra yorumlarda görüşelim. Hoşça kalın.